Ankara'nın merkezinden sadece birkaç kilometre uzakta, zamanın bile uğramaktan çekindiği, sessizliğin hüküm sürdüğü bir tepe yükseliyor. Burası Gavurkale. Ama burayı sıradan bir taş yığını sananlar, binlerce yıldır bu kayalardan kendilerini izleyen o gözleri henüz fark etmemiş demektir. Onlar, insanlık tarihinin en gizemli imparatorluklarından biri olan Hititlerin sessiz şahitleri. Binlerce yıldır aynı yöne, aynı sarsılmaz kararlılıkla yürüyorlar. Bozkır'ın ortasında, medeniyetlerin doğup battığı bu topraklarda, bu devler nereye gidiyor? Ve bu ıssız tepede yüzyıllardır neyi koruyorlar? Biraz daha yakından bakın. Karşınızda duran bu iki dev tanrı figürü, boylarıyla normal bir insanı ezip geçecek kadar heybetli. Üzerlerindeki kısa etekler, kemerler ve o dönem sadece kutsal varlıkların takabildiği sivri başlıklarıyla sanki her an kayanın içinden fırlayıp yürümeye devam edecekmiş gibi duruyorlar. Gavurkale sadece bir savunma kalesi değil. Burası gökyüzüyle yerin birleştiği kutsal bir mabettir. Hititler için burası fırtına tanrısına açılan bir kapıydı. Meşalelerin ışığında bu dar geçitlerde yapılan antik ayinleri hayal edin. Gölgeler hareket ediyor, kayadaki tanrılar canlanıyordu. Peki ya bu tepenin altındaki o keşfedilmemiş boşluklar? Bazı efsaneler bu devlerin aslında yer altına açılan gizli bir geçidin bekçileri olduğunu fısıldar. Arkeoloji dünyası burayı bir Hitit yerleşkesi olarak tanımlasa da, buradaki bazı taş blokların işleniş biçimi akıllarda soru işareti bırakıyor. Bu devasa mühendislik Hititlerden çok daha eskiye, belki de henüz adını koyamadığımız bir Proto-Anadolu medeniyetine mi işaret ediyor? Tıpkı Karahantepe'de gördüğümüz o açıklanamayan ustalık gibi, burada da sarsılmaz bir inancın izleri var. Neden bu ıssız tepe? Neden bu kadar stratejik ama bir o kadar da gözlerden uzak bir nokta? Fırtına tanrısı gökyüzünü gürlettiğinde, Gavurkale'nin devleri sanki kadim bir emri bekliyor gibi tetikte beklerler. Burası bir mezar mı, bir tapınak mı, yoksa antik dünyanın gökyüzünü izlediği bir gözlem evi mi? Cevaplar, yüzyıllardır üzerlerine düşen kış güneşinin gölgelerinde saklı kalmaya devam ediyor. Ankara'nın kalbinde, hemen yanı başımızda duran bu devler, biz onların dilini çözene ve neyi anlattıklarını anlayana kadar yürümeye devam edecekler. Küresel izler, Anadolu'nun bu sessiz çığlıklarını duymaya ve kaybolmuş izlerin peşinden gitmeye devam edecek. Sizce bu devler neyi simgeliyor? Kayıp bir krallığın sınır taşları mı, yoksa bambaşka bir dünyanın bekçileri mi? Yorumlarda buluşalım. Gerçeğin izinde kalın.